Hacı Bektaş Veli Türbesi'ni gezdik. Şimdi bir de ilçenin içerisini gezelim. İlçede neler var neler yok bakalım. Görelim. Arkadaşlar türbenin hemen çıkışına market dükkanları kurmuşlar alışveriş için. Hacı Bektaş Türbesi ilçenin merkezinde bulunuyor. İlçe küçük bir ilçe olduğu için türbeyi merkez alıp çevresinde kurulup genişlemiş. Alışveriş için mağazalar, dükkanlar ve hatta kamu kurumları da bu civarda kurulmuş. Burası Hacı Bektaş'ın meydanı arkadaşlar. Hemen karşıdaki binada Hacı Bektaş Belediyesi. Çilehaneye gitmek için yola çıktığında karşıma başka bir türbe çıktı. Bektaş Efendi Türbesi. Bektaş Efendi Türbesi, kitabesinden anlaşıldığı üzere Osmanlı dönemine ait olup 1603 yılında inşa edilmiştir. Bektaş Efendi hakkında fazla bir bilgi bulunmamakla birlikte halk arasında adı Yaralı Bektaş, Kesikbaş olarak ve türbesi de Kesikbaş'ın Türbesi isimleriyle bilinmektedir. Bektaş Efendi bir rivayete göre İstanbul'da bir süre bulunmuştur. Mensubu olduğu Bektaşi tarikatı için bilinmeyen bir sorundan dolayı başı kesilmiştir. Keramet ehli olduğu söylenen Bektaş Efendi, gerçekte Bektaşi tarikatına bağlı ulu zatlardan birisidir. Türbesinin olması da önemli bir zat olduğunu göstermektedir. Şimdi Çilehane olarak geçen diğer tarihi mekanı gezmeye gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Hacı Bektaş ilçesindeki Çilehane olarak geçen bölgeye geldik. Buraya güzel pazarlar açmışlar alışveriş için. Çilehaneyi şimdi arayıp bulacağız inşallah. Nasıldır, nedir, kimin çilehanesidir henüz ben de hiçbir şey bilmiyorum. Burası neyse bayağı dinlenme tesisleri falan bayağı bir iş yapmışlar böyle. Bak.
Baksanıza. Sadece bir boyraz. Burası Didar Ana Türbesi'ymiş arkadaşlar. Didar Ana, Didar Şahin. Tanrı sevenlerinin diliyle Didar Ana, Didar Sultan, Didar Bacı. 1923 yılında Sivas Zara'nın Zeybe, Kireğirmen köyünde ağa ve gül çiçekten doğma mücerret batıni alemde Ehl-i Beyt'in Kur'an ilmi ile nasipli Hak Muhammed Ali Pir Hünkar Hacı Bektaş Veli yolunda bir Allah dostu. Buraya Yunus Emre'nin heykelini dikmişler. Ama sakal bıyık yapmamışlar. Yunus Emre'nin sakalı bıyığı vardı. Çilehaneyi hala bulamadık. Nereye yaptılarsa bu çilehaneyi. Dikili taş varmış orada bir tane. Dikili taşa da bakalım. Çilehaneyi buluruz inşallah çıkmadan. Ahmet çıkartma fotoğrafını çek. Evet arkadaşlar, çilehane burası demek. Dikili taş da diyorlar buraya. Ağacı çabutlarla doldurmuşlar. Dilek ağacına çevirmişler. Evet arkadaşlar, az önce girdiğimiz, gösterdiğim kayalık çilehaneymiş. Alevilerin inancına göre orada küçük bir göz var, delik, kayanın sağ tarafında. Oradan çıkabilirseniz günahınız temizleniyor ya da günahsız oluyorsunuz. Böyle bir inançları var. Tabii bu taşla alakalı, taşla ilgisi olacak bir şey değil. Yani insanın günahsız olması için tövbe etmesi lazım. Yani çilehane orasıymış işte, hemen bakayım. Az önce, ondan önce gezdiğimiz bir Didar Ana vardı. Herhalde orası onun çilehanesiymiş. Şeyde okuduğuma göre, kabrin yanındaki tabelada okuduğuma göre öyle. Ozanlar yolu yapmışlar. Yürüyelim şu ozanlar yoluna bakalım. Ozanların büstlerini de koymuşlar oraya. 7 ulu ozan Seyyid Nesimi, Pir Sultan Abdal, Fuzuli, Şah İsmail Hatayi, Yemini, Kul Himmet, Virani imiş bunlar. Pir Sultan Abdal, Fuzuli, Şah İsmail, Yemini. Bu Şah İsmail İranlı değil mi ya? Kul Himmet, Virani. Direkt ozanlar yolu. Yan tarafa da iz bırakan aydınlar Gömütlüğü. Gömütlük. Şurada hemen.
gömütlük de burasıymış. Yani mezarlık şeye göre şehitlik oluyor. İz bırakılına demişler. Acaba ne tür izler bırakmışlar? Arkada komple mezarlık zaten. Şurada da Bektaş Ulusoy, Fatma burası komple Ulusoy ailesine ait. Kimse herhalde buranın şeysi. Arkada da var yine. Kaygusuz, Elmas Kaygusuz, Hasan Kaygusuz. Burası tam olarak ne mana taşıyorsa bayağı gelen giden var ama çoğunluk hep Alevi geliyor. Etrafı bir sürü pazar yeri kurmuşlar. Yine aynı inancın hediyelik eşyalarını falan satıyorlar. Alevilik inancına ait simge işte eşyaları falan satıyorlar. Hazreti Ali olsun. İşte bu buradaki ozanlar falan onların eşyalarını satıyorlar. Hemen şeyin girişinde de yine aynı bir çarşı yapmışlar hediyelik eşyalarla dolu. İşte böyle burayı da gezdik. Şimdilik bakalım bir sonraki yerde ne var. Hacı Bektaş merkezi zaten başlangıçta gördük. Şimdi dışarıdaki böyle yerleri geziyorum. Arkadaşlar Çilehane'yi de gezdik. Bu Çilehane az önce bir tane oradaki esnaf arkadaşla konuştum. Hacı Bektaş Veli'nin çilehanesiymiş. Didar Ana'nın değil. Hacı Bektaş Veli ilk geldiğinde oraya dergahın türbesini kurmadan önce burada çilehanede kalmış diyor arkadaş. O arkadaş artık ne kadarı doğru bilmiyorum da. Yani çilehanesi Hacı Bektaş'ın çilehanesiymiş. Şimdi bir yer daha vardı. O tarafa geçeceğiz. Önce bir navigasyondan işaretlemem lazım. Müsait bir yerde durup. Şimdi Dedebağ Türbesi diye bir yer var. Oraya gidiyoruz arkadaşlar. Yani böyle küçük ilçelerde gezebilecek ancak böyle tarihi şahsiyetler falan gezeriz. Başka nereye gezeceğiz? Şehir merkezini zaten, ilçenin merkezini zaten videonun başında gördünüz. Pek bir şey yok. Yani merkez. O yüzden ancak böyle bölgede yaşamış tarihi şahsiyetlerin türbelerini gezebiliriz. Şimdi Dedebağ Türbesi ne doğru gidiyoruz. Zaten o istikamette bizim memleketin Kırşehir'e doğru giden istikamet. Oradan sonra da yönümüzü çeviririz. Kırşehir'e. Yol inşaatı yapmışlar. Navigasyon kafayı yedi bulamadı Dedebağ Türbesi'ni. Hiç alakasız bir sanayi sitesine soktu. Oradan çıkarttı başka bir yere. Sanırım şu yolun altından geçip şöyle devam etmem gerekiyor. Ki burada tarla yolundan bir yol yoktur herhalde. Ha? Neyse. Aramaya devam. Az önceki yolun altındaki köprüden, alt geçide gidecek bir yol arıyorum. İşte burasını döndürüyor navigasyon ama navigasyon inşallah bu sefer doğrusundur. Evet. Alt geçidi bulduk. Dedebağ bu taraf gösteriyor. Acaba Dedebağ bir köyün adı mı yoksa? Yok değil galiba. İçeride bir türbe var ama her taraf inşaat.
O yüzden fazla durmadım, çıktım. Bildiğimiz yeşil bir türbe var. Geri kalan her yer inşaat. Bu ilçede başka gezecek de bir yer kalmadı. Sanırım bu bölümden de buraya kadar arkadaşlar. Yolda güzel yol manzarası görürsem yine çekerim. Videonun sonuna koyarım. Yoksa bu bölümden buraya kadar. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de yorum yaparsanız teşekkür ederiz herkese. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.